Evet arkadaşlarım, bugün Ay Başak Burcu'nda. Dünden çok farklı bir gün olacak. Dün çünkü Ay boşluktaydı. Akşam saatlerinde Ay Başak Burcu'na geçti ve bugün gün boyunca da daha önemli işlere odaklanabilirsiniz. Çünkü Ay Başak Burcu'nda titiz çalışmak, önemli konulara eğilmek, hatta önemli konularda gerekli adımları atmak için güzel bir gün. Fakat tabii ki de çok önemli kararlar, adımlar için hala dün de dediğim gibi 18'ini beklemek gerekiyor. Fakat bir Başak günü olduğuna göre demek ki dağınıklıkları toplamak için mükemmel enerjiler var. Bu dağınıklıklar hayatımızın her alanında olabilir. Oturduğunuz masanızın, evinizin, iş yerinizin, çekmecelerinizin, telefonlarınızın, rehberlerinizin, işte neresi dağınıksa sosyal medyanız da buna dahil. Hayatınızın her alanında düzenlemeler yapabilirsiniz. Zaten ister istemez Başak dediğimiz zaman böyle bir döngüye gireriz. Böyle bir tutku olur bizde. Bir şey dürter bizi. Düzenlemek isteriz. Ve o düzenlemeleri böyle beğenmeyiz de. Tekrar yaparız. Birine iş buyurdunuz diyelim ki, onu beğenmezsiniz. Tekrar arkasından takip edersiniz. Böyle bir takıntılı durumlar da oluşabilir açıkçası. Tabii Başak dediğimizde öncelikle sağlık gündemi çok gündemimizde olabilir. Ülke gündemi olarak düşündüğümüzde sağlıkla ilgili konular, sağlık personelleri, o alanda çalışan herkes, doktorlar başta olmak üzere ilaçlar, ilaç sektörü, her alanı düşünebilirsiniz. O alanda önemli konular, gelişmeler olabilir ve ülke gündemimizde de böyle bir durum söz konusu olabilir ki ilaçlarla da ilgili olabilir. Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili de haberler duyabiliriz. Salgınlar, işte bu grip salgınları veya o sektörle ilgili farklı gelişmeler olabilir sevgili dostlarım. Evet, güne baktığımızda evet, Ay Başak Burcu'nda Merkür yönetiyor. Toprak elementinde ve toprak elementinin de yüksek olduğu bir gündeyiz. Bu arada demek ki biraz daha tutkulu, daha kalıcı düzenlemeler yapabiliriz. Özellikle iş hayatı, çalışma koşulları, çalıştığımız yerler, birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımız gibi onların hayatlarını ilgilendiren konular da gündemimizde olabilir. Biraz daha geniş bakarsak akrabalarımızla da ilgili bazı gelişmeler olabilir. Bu alanda mesela maddi konular, finansal konuları çözmek gibi konuları da gündemimize taşıyabilir. Şöyle baktığımda yani bugünle mesela ilgili çocuklar, aşk hayatı, finans piyasaları. Geçen hafta söylemiştim, aslında hafta girişte böyle bir finansal alanlarda, yatırım araçlarında önemli hızlı gelişmeler, iniş çıkışlar olabilir diye söylemiştim ki gerçekten bazı yatırım araçlarında ciddi düşüşler de meydana geldi. Duydum, takip ediyorum orayı da. Ve bugün arkadaşlar yine bu alan hareketli olabilir bu arada. Yine bazı yatırım araçlarında böyle hızlı iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Özellikle borsayla ilgilenen arkadaşlar için bunu daha önemli olabilir. Takip edin lütfen. Bu arada tabii Merkür retro olduğu için burada biraz daha geri düşüşleri herhalde gündemimize getirecektir. Orayı da yine sağlam tutmakta fayda var. En önemli yatırım araçları tabii ki, daha doğrusu en çok prim yapan diyelim, altın oldu sanırım son zamanlarda. Yine altınla ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Bugün içinde bunu söyleyebilirim. Oğlak sterlimi çünkü devam ediyor ve bugün an haritasına, hani günün haritasına göre baktığımda da bu alan gerçekten güçlü. Siyasete baktığımızda arkadaşlar bugün politika ile ilgili yine siyasi konularda önemli gelişmeler, konuşmalar duyacağız. Biraz meclisle ilgili gündemler olabilir açıkçası. Orası bayağı yoğun gözüküyor ve seyahatler, yolculuklarla ilgili konular, buralarda bir takım konular olacak ki bugün Mars'ın açılarına baktığımda Mars bugün biraz daha hayatımızın tepe noktasını ilgilendiren alanda. Ve kazalara biraz daha yine dikkat etmek gerekiyor sanırım. Özellikle sakarlıkları falan lütfen. Yine Merkür retro ve Mars tarafından yönetildiği için, yani pardon, Mars Merkür tarafından yönetildiği için burada da özellikle trafikte, bilgi trafiği de burada çok önemli. Araçlarla ilgili konular, araç piyasaları ve o alandaki gündemler de bu arada bugün konuşulabilir. Orada bir takım vergilendirme sistemleri olabilir. İkinci el piyasası mesela gündeme gelebilir. Buna bağlı konular olacak ama genel olarak gündemimizde hani açılara baktığımızda neler var? Şimdi onları söyleyeyim ben sizlere sevgili dostlarım. Bugün
Biraz sert açılarla başlayacağız aslında güne. Çünkü sabah saatlerinde Venüs'ün düğümlerle bir karesi var. Hani bizim kadersel dediğimiz, çözmeye çalışıp içinden çıkamadığımız durumlar olabilir. İlişkileri biraz dikkatli yorum lütfen. Yön değişimlere ve para kontrolü burada yine olabilir, önemli olabilir. Diğer bugün dikkat edilmesi gereken önemli bir konu, Merkür Şiron karesi var. Sabah 10 ile 11, 12'ye kadar aslında etkilidir. Merkür Şiron karesi de hem duygusal yaralanmalardır burada. Konuştuklarımızın geri dönüşleri zor olabilir. Yine sağlık ve fiziksel konularda önemli olacağını düşünüyorum açıkçası. Kendini iyileştirmek kişinin kendi elinde gibi düşünebilirsiniz bu açıyı. Biraz da böyle dil yaralarının da çok olabileceği bir zaman dilimi olacak açıkçası. Gün boyu da etkili. Hani Merkür Retro önemli konularda fikir beyan etmek, adım atmak, imza atmak doğru olmayabilir. Tekrar altını çizmek istiyorum. Gelelim güzel açılarımıza. Mesela 12 ile 2 arasında ayın düğümlere güzel bir açısı var. Şanslı bir saat olabilir. Parayla ilgili konularda bugün dikkat edilmesi gereken açılar var. Ancak bu saatler şanslı olduğunu söyleyebilirim. Yine 16.57-18.57 arası çok önemli bir görüşme yapacağım diyelim ki. Kaç gündür fırsat bulamıyorsun? Bence tam saati. Merkür'ün ayla kuzey düğümle ayında yine harika açıları var. Öğleden sonra yani 12 ile 17 arası bence çok daha güzel bir saat. Yani bugün günün ikinci yarısı perfect diyebilirim. Güzel bir açımız daha var. O da saat 23 sıralarında gerçekleşecek. Evet, Uranüs ile ayın arasında bir sürprizli açı var. Tabii ki Uranüs'ün her zaman heyecan yaratan biliyorsunuz etkileri oluyor. Bizim hayatımızdaki dinamikleri şöyle bir karıştırabiliyor ama bu olumlu bir açı. Uranüs tabii ki 9. evde olduğu için mesela şöyle bir haber gelebilir sevgili dostlarım. Mesela beklediğin bir işle ilgili sonuç gelebilir. Uluslararası konularla ilgili sonuçlanmalar veya bir haber olasılığı olabilir. Yani yurt dışı ile ilgili, eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili diyebileceğim sürpriz gelişmeler bekleyebilirsiniz. Kimler beklemeli daha çok? 15 derece Başak, 15 derece Boğa aksında gerçekleşiyor. Dolayısıyla da toprak elementinde tabii Oğlak için de bunlar geçerli. Yani özetlemek gerekirse Başaklar ve Oğlaklar bu etkiden çok daha olumlu etki alıyor. Bunun yanı sıra tabii su grubu burçlar da bu sürprizlerden etkilenebilir. Akrepler ve yengeçlere de sürpriz getirebilecek bir açı olabilir. Dikkat etmemiz gereken konular olacak. Retrolar var. İlişkilerde zorluklar çıkarabilir. Bugün çünkü 150'likler de var. Ayın Venüs ve Şiron'la 14-17 aralığında 150'likler biraz sorunlu durumları da ortaya çıkabilir. Mesela çözülmesi gereken durumlar ortaya çıkabilir açıkçası. Tabii herkes için geçerli değil. Daha çok öncü grup burçlar bu ilişkilerle ilgili zorlu durumdan etki alabilirler. Yani Oğlak, Koç, Terazi, Yengeç aksı 9 veya 10 derecelerde gezegen yerleşimi olanlar bundan etki alabilirler sevgili dostlarım. Ne olursa olsun tabii ki bizim keyfimiz, neşemiz, sağlığımız yerinde olsun. Gerisi zaten çözülüyor, hallediliyor bir şekilde. Her şey akıyor, gidiyor ve işinizde su gibi kolaylıkla aksın, kolaylıkla sizi bulsun. Her ne işiniz varsa sevgili arkadaşlarım. 11 Ocak çarşamba günün ilk şanslı, güzel, bizi biraz daha rahatlatacak saat arkadaşlar. Öğle saatlerine denk geliyor. Saat 13 ile 14 aralığında gerçekleşiyor. Önemli işlerimiz, konularımız için bu saati değerlendirebilirsiniz. Zaten tam olarak 13.52'de de ayın kuzey düğümü şanslı bir açısı var. Her iş biraz daha kolay ve hızlı ilerler bu saatte. İkinci saatimizi söylüyorum. Akşam saatlerine denk geliyor yine. 19-10, 20-21 saatleri arasında. Ve bu saatlerde de ayın Merkür'le olumlu açısının etkileri sürüyor olacak bu arada. Yine önemli bir konunuz varsa bu saati değerlendirin. Gece saatlerine gelen bir tane de açımız var. 03 ve 04 aralığında sevgili dostlarım bu saati de uykuda muhtemelen olacağımız için belki güzel rüyalar görmek için uygun bir saat olabilir. Meditasyon, dua, niyet her zaman yapabilirsiniz. Bu Merkür retro geçişi, Mars'ın retro geçişi aslında geçmişte kalan bazı konuları arındırmak, temizlenmek için kullanılabilecek güzel bir
zaman dilimidir. Tabii Ay Başak'ta olduğu için bugün sağlığımızı ilgilendiren konulara da eğilebiliriz. Diyet, egzersiz, sağlıkla ilgili taramalar, doktor kontrolleri, biraz daha aileyi ilgilendiren alanda olabilir. Bunlarla da ilgili güzel gelişmeleri hayatımıza taşıyabiliriz. Evet sevgili dostlar, bugünlük de böyle bir enerjimiz var. Keyfiniz, saatiniz yerinde olsun. Ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat ediyoruz. Her bir kelime, her bir cümlemiz dua ve bir cümle hayatımızı değiştirebilir. Unutmuyoruz. Kendimizin en iyi versiyonunu oluşturmak için niyet etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.